Zamanın durduğu, duaların gökyüzünde yükseldiği kadim bir şehir. Burası Mekke, insanın ilk adımlarına, ilahi vahyin başlangıcına ve sonsuz huzurun kalbine ev sahipliği yapan kutsal belde. Her taşı, her yolu, tarih boyunca milyonların gözyaşlarına ve dualarına tanıklık etmiş bu şehir, yalnızca bir mekan değil, inancın, teslimiyetin ve umutların merkezidir. İşte burası, Kabe'nin gölgesinde, dünyanın dört bir yanından gelen yüreklerin bir olduğu yer. Yüzyılları aşan bir çağrı, tavafta birleşen adımların sessiz duası. Mekke'ye, kutsal yolculuğun başladığı yere hoş geldiniz. Merhaba hemseferlerim, kanalıma hoş geldiniz. Ben şu an arkadaşımla Medine'deyim. Umre için Mekke'ye doğru yola çıkacağız. Bunun için önce ihrama girmemiz gerekiyor. İhramın bazı kuralları var ve ben size bunları aktarmaya çalışacağım. Öncelikle ihrama girmek için gusül abdesti alıyoruz. Niyetini ona göre ediyoruz ve ihrama girdiğimizde bazı yasaklar başlıyor. Ama ihram kıyafetiyle alakalı da şunu söylemem lazım. Erkekler iki parça kefene benzer bir kumaş vücutlarına doluyorlar. Kadınlar ise istedikleri kıyafeti giyebiliyorlar. Yani beyaz olmak zorunda değil. Ben buradan beyaz bir abaya baktım ama istediğim gibi bir şey bulamadığım için kendim şu anki üzerimdeki abayı giydim. Yani kadınların kıyafetlerinde bir sorun yok. İstediklerini giyebilirler. Şimdi ihrama girdik. Kıyafetlerimiz temiz olacak. Ve yasaklar başlıyor. Ben birkaç tanesini buradan okuyacağım. Mezheplere göre farklılık gösterebiliyor. Bilginiz olsun. Çöl hayvanını avlamak yasak. Eşiyle cinsel ilişkide bulunmak, kendisi veya başkası için nikah kıymak, istimna, güzel koku kullanmak, parfüm, hiçbir şey kullanamıyoruz. Kokulu şampuan, deodoran, hiçbir şey, hatta yüzünüze süreceğiniz güneş kremi bile kokusuz olması lazım. Şu an ben güneş kremi sürdüm ama parfümsüz, bilginiz olsun. Hiç takı falan yok, güzel koku, hiçbir şey yok ama temiziz. Göze sürme çekmek yasak, çekmedim. Aynaya bakmak, bu sanırım değişiklik gösterebilir mezheplere göre diye düşünüyorum. Çünkü ben bayağı baktım da farklılık gösterebiliyor. Fusuk, yalan söylemek, sövmek, başkalarına karşı övünmek. Cidal, bir konuyu red veya ispat etmek için doğru veya yalan yere Allah'a yemin etmek. Vücuttaki bit veya pire gibi böcekleri öldürmek. Süs olsun diye yüzük takmak. Bedene yağ sürmek, yani bunlar yasak. Bedenin kıllarını ve tüylerini koparma veya tıraş etmek. Bedenden kan çıkarma, tırnak kesme, diş çekmek. Harem sınırları içerisinde biten ağaç veya bitkiyi sökmek, kesmek veya koparmak. Bunların hepsi yasak. Dikişli elbise giymek. Böyle uzuyor. En önemlilerinden bir tanesi. Peçe benzeri şey takmak yasak. Yani yüzü ve eli kapatacak şey takmak yasak ihramdayken. Evet arkadaşlar, bunun gibi yasaklar var. Dediğim gibi mezheplere göre değişir. Benim söylediklerimi sadece baz almayın. Siz yine de araştırın. Şimdi ihram kıyafetlerimizi giydik ve şimdi mikat noktalarından bir tanesine gideceğiz ve orada umre için namaz kılacağız, niyet edeceğiz. Hadi bismillah. It's heavy. Thank you. Şimdi mikat bölgesine gidiyoruz. Mikat sınır demek. Aslında ihrama girilen yer. Yerler. Yani mikat noktaları var. Onlardan bir tanesine gideceğiz. Mikat noktasına geldik. Aslında ihram yasakları burada namaz kılıp telbiye getirdikten sonra başlıyor. Aslında asıl yasaklar usulden sonra başlamıyor. Bunu ekleyeyim size. Betül, ihrama gireceğimiz caminin adı ne? Zülhüleyfa Mikat Camisi. Burası. Evet. Mikat sınır demek. Sınır bölgesine gelmiş bulunuyoruz. Burayı Medine'den Mekke'ye giden yani hacılar, ne diyeyim, ümre yapan insanlar buraya gelip ihrama giriyorlar. Ondan sonra Mekke'ye doğru yol alıyorlar. Bizim gibi ya trenle ya da otobüsle. Otobüste bayağı uzun sürüyor. 6 saat falan. Biz 2 saate hızlı trenle geçeceğiz. Çok heyecanlıyım.
Bazen konuşamayabilirim. Erkeklerin giydiği ihramlıkta hiçbir şekilde dikiş olmaması gerekiyor. Buradaki gruplar hepsi hoca onlara nasıl ihrama gideceğini anlatıyorlar. Ve herkes camiye gelip bir rekat namaz kılıp ve ihram ediyorlar. Herkes için burası aslında çok heyecanlı bir nokta. Çünkü herkesin burada olanların herkesin ihrama girdiği bir nokta olduğu için yani önemli bir yer. Evet, kadınlar şuradan giriş yapıyor. Evet, şimdi ihram için niyet ederek namaz kılacağız. 2 rekat namaz. Şimdi burada namaz kılıyorlar ve ihrama girecekler. Müfrede ümresi için ihrama giriyorum. Kurbeten illallah. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Evet, ihrama girmiş bulunuyoruz. Artık yasaklar başladı. Genelde insanlar buraya normal kıyafetleriyle geliyorlar. Sonra soyunma kabinleri var. Orada ihrama giriyorlar ve Mekke'ye doğru yola çıkıyorlar. Evet, şimdi trene gidiyoruz. Hızlı trenle Mekke'ye gidiyoruz. 2 saat sürecek. Şimdi bir tane uygulama var. HHR kodluyorum. Logosunu da buraya bırakıyorum. Oradan tren bileti alabilirsiniz ama biz farklı bir uygulamadan almıştık. Uygulamanın adı neydi? Real Ninja diye. Evet, biletlerimiz de zaten şu an şöyle. Evet. Burada. Bir de saatine göre fiyatlar değişiyor. Aynen. Erken saatler daha ucuzdu. Öğlen ve akşam saatleri biraz daha pahalıydı. Ve çok geç saat yine ucuzdu. 70-120 dolar arası değişiyor. Aslında ucuz bir bilet değil. Aynen. Aynen öyle. 70 euro ile 120 euroya kadar vardı, evet, doğru. Biz 12,5'takini aldık. 94 euro muydu? Aynen 94'tü çünkü öğlen saati. Sabahki 74 euroydu. Bunları da bilin arkadaşlar. İstasyona geldik. Burası hızlı tren istasyonu. Burada Starbucks var. Burası tren istasyonundan çok havalimanına benziyor. Business Class'ın bekleme salonu yukarısı. Şu eczanede Türkçe, Urduca, Hintçe, Hollandaca, başka hangiydi? İngilizce. İngilizce,
Farsça hepsi yazıyor. Yani eczanenin buraya hangi halktan çok fazla gelirse onun dilinde yazmışlar. Okey. Tamam, yapacak bir şey yok. Yanlış trene binip gidiyorduk. You speak Dutch now? No. No, English. No. With her, Turkish. Turkish. Oh, I speak 5-6 languages. What language you were speaking? With her, Turkish. Turkish. Yeah. She's from Turkey and I'm from the Netherlands. From the Netherlands. Yeah. All Amsterdam. And Yes, exactly. We want to ask you something. We're making a YouTube video because she's a YouTube traveler. Do you want to walk? Are you going with us to the same train or no? We are going to 4. You can walk, no problem. All right. Şimdi ihram kurallarında yüz kapatılmaması gerekiyor. Betül maske takanı ya da peçe takanı görünce çıldırıyor. Diyor ki ihram kurallarına aykırı, ihramdan çıktınız diyor. Şurada bir ekran var. Bak oraya bir ihram kurallarını kısaca yazsalar. İnsanlar da onu görse. Yani bilemedim. Herkes maske ya da peçe takmış. Ama bildiğim kadarıyla her mezhepte peçe takmak ve maske takmak olmuyor ihramdayken. Ama trendeki bayağı yani bir tek bizim üstümüz açık. Herkes peçe takmış ya da maske takmış. Değişik. Yorumsuzum şu an. İhramdayız, bir şey demiyorum. Jangan terlalu kencang ya. Şöyle atıştırmalıklar var. 20 riyal. Yemekleri de varmış. Pilav ve tavuk. Ama onlar business için geçerli. Oradan kalırsa dedi parayla alabilirsiniz 40 riyal. Çayda 5 riyal. Şimdi çay aldık. 5 riyal. Şurada çöp kovası var. Evet. Yemek var mı diye sordu. Evet, sordum. Var. Business class için var. Ve business class'tan yemek artı kalırsa parayla satın alabiliyor musun? O da 40 riyal. Pilav ve etmiş. Ve sandviçler vardı 20 riyal. Sandviç 200 liraya denk geliyor. Pilavda 400 lira. Aynen. Şimdi hareket ettik, gidiyoruz. Bu arada trene bindiğinizde Mikat noktasından geçerken haber veriyorlar ve orada niyet ediyorsunuz. Böyle bir şey de var, bilginiz olsun, ama biz riske atmamak için Mikat noktasına gittik. İhrama girdik ve öyle yola çıktık. Forty halas. Okay? Come. 40 halas? Aynen, okay. Just 10 riyal, just 10 riyal, yalla. Yalla sister, yalla bismillah. 10 riyal, you see 40 riyal. Bizim elimiz bereketlidir. From where? Türkiye? Türkiye. Türkiye. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Bizim kız pazarlık yapmak için diyor ki Türkiye fakir ülke diyor. Çok fazla söyleme. Get me one better. Sorayım. روح. Git diyor. Ruh git demek. يلا بسم الله. Yallah. Kalacağımız odayı göstereyim size. أشهد أن محمدا رسول Buradayız. Şurada camlar dışarıdan göründüğü uyarısı var. Ona göre içeride davranın diyorlar. Şimdi eşyalarımızı koyduk. Dünyanın en yüksek mescidine çıkıyoruz bu otelde. 38 katlı. Şimdi gidiyoruz. Çok hızlı gidiyor. Asansörde. Dediğim mescit burada. Hemen şurası oluyor. Ama sadece namaz saatlerinde açılıyormuş. Böyle. Tam bak bu taraf. Senin dediğin Kabe burada değil, tam şu bizim çaprazda. Bismillah diyoruz ve tavaf için Kabe'ye doğru yola çıkıyoruz. Çok heyecanlıyım. Şimdi Kabe'ye gidiyoruz. Kılabilirsek ise 2 rekat şükür namazı kılıp sonra tavafımıza başlayıp 2 rekat makam-ı İbrahim'in arkasında namaz kılıp sonra sayaya geçeceğiz. Ondan sonra taksir yapıp ihramdan çıkacağız. Evet, gidelim. Çok heyecanlıyım. Bismillah. Hemen şunu da söyleyeyim. Tavaf patiği. Oralar taş olduğu için çok soğuk. Tavaf patiğiniz olsun. Bir de çok klima olduğu için soğuk da oluyor. Üstünüze bir şeyler de alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şu an tavafı görebiliyoruz. Tavaf Otelin- girmeden bakalım. Evet. Bayağı kalabalık. Biz en iyisi yukarıdan yapacağız. Tamam. En mantıklısı. Çünkü aşağıda bayağı zorlanabiliriz. Gördüğünüz gibi hiç ilerlemiyor. Risk atmayıp yukarıdan başlayalım biz tavafla. Tamam. Otelin kapısında şöyle minibüsler var. Onlarla hareme geçeceğiz. يلا. والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kısım kapatılmış. Alt kısma girecektik, giremedik. Üst kısımdan tavafa girdik. Şimdi niyet ettik, başlıyoruz. Yani çok kalabalık burası da. Çekim yapabildiğim kadar yaparım. Yapamazsam başka zaman yaparım. Tavafa Hacerül Esved köşesinin hizasında yeşil ışığın bulunduğu noktada başlayarak Bismillah, Allahu Ekber diyerek niyet edilir. Mümkünse Hacerül Esved'e el sürülür veya öpülür.
Kalabalık nedeniyle bu yapılamıyorsa uzaktan sağ el ile selam verilerek istilam yapılır. Tavaf, Kabe sol tarafta kalacak şekilde saat yönünün tersine dönerek gerçekleştirilir. Her bir tur şaft olarak adlandırılır ve 7 şaft tamamlandığında bir tavaf bitmiş olur. Kalabalığa dikkat ederek başkalarına zarar vermeden sükunet ve huşu içinde tavaf yapmak önemlidir. Tavaf tamamlandıktan sonra say ibadetine geçilir. Say, Safa ve Merve tepeleri arasında 7 defa gidip gelmekten oluşur. Safa tepesine çıkılarak Kabe'ye dönülür. Eller kaldırılarak dua edilir. Ardından Merve'ye doğru yürüyüş başlar. Yeşil ışıklarla belirtilen iki sütun arasında bu bölgeye Mileyn denir. Erkekler sünnet olarak hafif koşarak geçer. Kadınlar ise normal tempoda yürümeye devam eder. Merve tepesine varıldığında tekrar Kabe'ye dönülerek dua edilir. Bu gidiş bir tur şaf sayılır. Safa'dan Merve'ye 1, Merve'den Safa'ya 2 olmak üzere toplam 7 şaft tamamlanınca say bitmiş olur. Say, Hazreti Hacer'in oğlu Hazreti İsmail için su arayışı sırasında yaptığı yürüyüşü temsil eder. Bu ibadet sırasında dua etmek, tesbih çekmek veya huşu içinde yürümek tavsiye edilir. Say bittikten sonra erkekler saçlarını tamamen tıraş eder ya da kısaltır. Kadınlar ise sadece bir parmak ucu kadar saçlarını keser. Saç kestikten sonra ihram sona erer ve ihram yasakları kalkar. Şimdi otelden çıktık. Hemen bizim otel zaten haremin etrafında, yakınında. Haremin yakınında bir de bir alışveriş merkezi var. Oraya yemek yemeye geldik. Otelde bizim yemeğimiz yok. Yemek de almadık. Şimdi o yüzden bir şeyler yemeye geldik. Şöyle lüks bir yer. Burada mado var. Bu alışveriş merkezinin ismi Souk Al Halil. Zaten bilenler bilir, gelenler. Cebel El Umar tarafı. Burada mado var. We want a small, big. Küçük mü, büyük mü istiyorsun? Büyük ne kadar, küçük ne kadar? Dur bakayım, gözüm görmüyor. 15-18. Tamam. Arasında 3 riyal fark var. Şey yapayım, orta boyut oluyor ya. Ne büyük ne küçük, orta. Hemen meyve suyu aldığımız yerin yanında hurmacı var. Böyle hurmalar satıyorlar. Şu hurmayı çok beğeniyorum ben. Çok büyük. Bakın. Şöyle bir yer. Çalışanları da kadın. Menajerim herkese YouTube'umu veriyor. Soruyorlar, ünlü müsünüz, değil misiniz? Evet, YouTuber'ız diyoruz yani. Aa, yazamadılar. Borna. Bak Borna yazdığın an çıkıyor. Bak. Adını değiştir diyorsunuz ama yani bu isim de sadece bana özgü olduğu için hemen çıkıyor. O yüzden hiç değiştirmem. Hadi gidelim. Böyle bir alışveriş merkezi. Kabe bu tarafta kalıyor. Bakın burada da hemen sim kart satılan yerler var. Kabe burası. Şimdi Saat Kulesi'nin olduğu Burca gireceğiz. Kuleye. Şimdi Saat Kulesi'ne gireceğiz. Hemen şurada. Şimdi yemek yiyeceğiz.
Mado'ya geldik. Ne içmek istiyorsun? Ben bir şey içmeyeceğim. Böyle iyi Ben mi? yemekle bir şey içmiyorum. Tamam. Şimdi böyle lahmacun sipariş verdik. 79 Suudi riyali. 800 TL gibi. Fiyatları yüksek ama biz bir öğün yiyip iyi bir yerden yemek yemeyi tercih ettik. Çünkü su iyi olmadığı için mideyi bozmak istemiyoruz. Benim gezim devam edeceği için yani mideyi bozmamam gerekiyor. Daha bu benim için başlangıç. Ben güneylere ineceğim. Lahmacunu fena değil ama bizdeki lahmacunların tadı gibi değil. Şimdi tavafa gireceğiz. Namazı burada kılacağız. Bugün nasipliyiz. Tam Kabe'nin karşısında namaz kılacağız. Şimdi zemzem içiyoruz. Böyle su olan yerlerde zemzem dolduruyorlar. Kaldığımız otelin lunch kısmı. Burada böyle ekranlarda Kabe'yi gösteriyorlar. Böyle büyük bir alan. Burada alt kısımda erkeklerin namaz kıldığı yer var. Bir de dünyanın en yüksek mescidi de bu otelde. Ama içeriden henüz çekim yapamadım. Çekmeye çalışacağım. Namaz vaktinde girmek için bize zorluk çıkartıyorlar. Hep dolu diyorlar. Yani bir saat öncesinden gitmemiz lazım. Namaz dışında da kapatıyorlar, sokmuyorlar. İzin alırsak gideriz ama burada da biraz kolay değil. Şimdi alışveriş merkezine kahve içmeye geldik. Bu delle oluyor. Ona delle diyorlar. Şu bardaklarda içiliyor. Hurma var, tahin var. Bu ikisi bir yendiği zaman çok lezzetli oluyor. Bunun adını hala hatırlamıyorum ama bu sarı kahve. Kakule tadı çok baskın. Güzel bir kahve. Berna yorgun. Gözlerimi açamıyorum. Haremin etrafındayız. Tekrar bir alışveriş merkezine gireceğiz. What is your best seller? عود ولا نوع؟ Doesn't matter. Yani ağır değil. Güzel mi? Size bir şey söyleyeceğim. Yani Türkiye'de Müge Anlı'da çıkan bir haber vardı ya, işte bir Suudi kadını götürmüş, zorla evlenmiş. Böyle bir hikaye vardı ya. Türkiye'de böyle buraya karşı inanılmaz bir ön yargı var. Ya da işte diyorlar ki çok bakıyorlar. Yani normal boyutta bir şey var. Abartılacak bir şey yok. Ben genel olarak Orta Doğu'yu gezen birisi olarak bunu söylüyorum. Tam tersine Suudiler çok ağır. Rahatsız edici bakış da yok. Bakabilir normal boyutta ki bu Türkiye'de de çok var. Türkiye'yi de gezdim. Sonra aşırı bakanlar genelde hizmet işindeki Bangladeşliler, Hintliler oluyor. Yani onları acaba Suudi mi sanıyorsunuz bilmiyorum ama Suudiler gerçekten çok ağır davranıyor. Hatta birçok yerde çalışanlar kafalarını bile kaldırmıyor. Burada tatlı satıyorlar. Bunlar farklı. Tatlılar var. Bu AVM'nin içinde Peygamber Efendimizin hayatının müzesi var.
Yani onun hayatını anlatıyor. Büyük bir ihtimal saatine göre farklı dillerde anlatıyorlar. Bir bakalım. Medine'de girememiştik. Burada belki gireriz. Böyle hediyelik eşyalar var burada. Bu şekilde böyle devam ediyor. Burada parfümler var. Kapalıymış şu an. Saat 11. Normalde burada gece hayat yeni başladığı için açık olur diye düşünmüştüm. Ne dedi? Yarın açıkmış. Burada sadece İngilizce varmış. Medine'dekinde değil. Türkçe'de mevcut ama burada değil maalesef. Şimdi otele gidiyoruz. Otobüsümüzü bekliyoruz. Böyle 2 sandalye vardı. Geldik hemen oturduk. Şanslıyız. Bu bölge genelde lüks otellerin olduğu bölge. Şimdi bizim minibüs gelecek. Biz de yukarı gideceğiz. Biz de 5 yıldızlı otelde kalıyoruz. Bu bizim minibüs. Gel şuradan geçelim onları gel. Dünyanın en yüksek mescidi burası. Burayı içeriden de size göstereceğim. Şu an hava Mekke'de 27 derece. Saat 11.30. Biraz sıcaklık hissediyoruz. Ama Medine'de ne soğukluk ne sıcaklık hissediyorduk. Yani şu an düşünün Şubat ayı, Şubat'ın başı. Böyle bir sıcaklık hissediyoruz. Yazın düşünemiyorum. Suudi Arabistan'da haremlere girişte ya da alışveriş merkezlerine girişte güvenlik görevlileri olmuyor. X-ray makinesinden eşyalarınızı geçirmiyorsunuz. Şimdi Peygamber Efendimiz'in yaşadığı eve doğru gidiyoruz. Yürüyerek bulamadık. Şimdi taksiye bindik. Taksiyle gidiyoruz. This Safa and Marwa. Yes. This Safa and Marwa walk. Yes. Exactly. Yollar çok sıkıntılı. Yani 400 metreydi. bir yere gitmek için aslında hemen gidebilmeniz gerekirken yollar uzuyor. Bunu biz Medine'de de fark etmiştik. Adam bizi zorla 40 riyale gideceğimiz yere götürmek istiyor. Yani ineceğiz diyoruz, hayır diyoruz, yok götüreceğim diyor. Bütün paralar gitti. Burada da ilk defa böyle bir şey yaşadım. Aynen. Bizim İlk defa Mekke'de taksiye biniyoruz çünkü daha önce binmedik. yol binmiştik. Ha Bizim doğru. taksi İlk için. havalimanından geldiğimiz. Bindik, yolumuzu uzattık resmen. İstediğimiz yere de bırakmadı bizi. 20 riyalimizi aldı valla 2-3 dakika gitti. 200 lira. Burası Peygamber Efendimizin doğduğu ev. Daha doğrusu o bölge şu anda buradaki yapı kütüphane olarak kullanılıyor. İlk ezan burada bu dağda okunmuş.
Ve Peygamber Efendimizin ayı ikiye böldüğü yerde tam olarak burasıymış. Buralarda hep inşaat çalışmaları var. Devamlı yenileniyor, büyütülüyor. Bu diğer tarafta böyle satıcılar var. Burada dolu hediyelik eşyalar satılıyor, kına var. Şu bir şey elması diyorlardı. Bu bayağı faydalı bir şeymiş. Bir videoda görmüştüm. Mesela sorsana şunun faydası neydi? Çocuk olunmuşuna mı faydası var? Fayda hamilet. Bebek yok. Ha. Evet. Kamera. Yok mu? Tamam. Müşkilat yok. Ha. Bas tık sınav yok. Türk'ü. Türkiye müşkilat yok. Ha tamam. Bu şey mi? Adı ne bunun? Adam. Ay, Bu hamilet. Bebek yok. tamam. Çocuk olması için bu da adı ne? İsmi. Tufah Adam Arap. Ha şey bu Adem elması. Evet. Tamam hatırladım Adem elması. Bu Meryem otu o da. O da çocuk Ha, olması hamilet. için içiliyor. Şu misvak. Misvağın da şuralarını kesiyorsunuz. Sonra çiğniyorsunuz. Tel tel oluyor. Bu şekilde. Şurada sürmeler var. Burada kına var. Bu mağazada her şey Türklere beleşmiş. Evet. Türkiye hepsi belaş. Hepsi dükkan belaş. Türkiye kardeş. Türkiye. Abla zikriye. Yalan yok. Türkiye belaş. Gel. Mehmet Ali abi doldur hemen. Mehmet Ali abi beleş doldur. Bak burada herkes Türk. Abdi tamam. Doldur saat. Doldur saat. نزلوا طلعوها. Hadi hacı. ها Doldur saat gel. برا tamam. Tamam hadi. Bırak. برا tamam. تعال. Abla gel. Başka. Çok tehlikeli bir şey söyledin. yalan yok. Hatarlar ki. Dükkan bazıl var, indirim var. Türkiye belaş müşkilat yok. Bedava. استنى يا حبيبي. طبعا قانون نزيل. Koku var, tesbih, ingi, gumuş, saat, karabiber, kahve, çay, kullu var. مرحبا تركيا مرحبا. İndirim var, tamam. Nasılsın? İyiyiz. Çok şükür. Siz nasılsınız? Evet. Güzel. Hepsi güzel. Elbise. Hadi elbiseye de bakalım. Bak burada. Assalamu alaikum. Nasılsın? İyi, siz nasılsınız? Elhamdülillah. Baksana. Bak elbise var. Baksana. Burada firaca elbise hepsi güzel abla. Evet, çok güzel. Çok güzel kesife var. Hepsi burada. Elbise. Aynı. Baksana abla. Türkçe bilen var mı acaba? Gel burada. Halısı var hadi hakkım. Bu aşağı hepsi Türkiye alacağım. Tamam. Hadi hoşça kalın. Merselam. Mesela. Evet, burası Cin Camii. Rivayete göre cinler burada peygambere biat etmişler. Tam olarak o mekan burası. Ve sonrasında namaz kılmışlar. Burası Cennet-ül Mualla. Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalip, amcası Ebu Talip, zevceleri Hazreti Hatice validemiz, oğulları Kasım, Abdullah ve sahabiden Abdullah bin Zübeyir'in kabri burada bulunuyor. Bu şekilde düz bir alan, sadece taş var. Her bir taş her bir mezar oluyor. Şu sol tarafta bir ağaç var ya, işte Hazreti Hatice validemizin kabri tam olarak orada. Sonra. Namaz vakti bütün mağazalar kapatılıyor ve herkes namaz kılıyor.
Şimdi otele gidiyoruz. Mescide çıkıp size yukarıyı göstereceğim. Otelin spor salonu. Manzarası var mı diye bakıyorum. Burası lounge kısımlarından bir tanesi. Şimdi mescide çıkacağız ama namazlardan yarım saat önce açılıyor. Aleykümselam. Onu bekliyoruz. Bir açılsın. Orayı da göstereceğim. Evet, şimdi mescidi göstereceğim. Evet. Dünyanın en yüksek mescidinin manzarası. Bu taraf. Şimdi bir de harem tarafını göstereyim. Bu da harem tarafı. Kabe hemen görünüyor. Bu otel, bu mescit Kabe hudutları içinde olduğu için Kabe imamına bağlanarak burada namaz kılıyorlar. Şimdi namaz esnasında çekim yapacaktım ama görevli var hemen arkamda. Dedi ki çekim yapmak yasak. O yüzden çekemeyeceğim. Şimdi orada da hoparlör var. Ezan sesi buraya geliyor ve namaz sesi de buraya geliyor. Çünkü burası haremin içinde olduğu için burada cemaate bağlanılabiliyor. Ses yükseltip alçaltılabiliyor. Bu şekilde. Günaydın. Şimdi kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Çorba içeceğiz. Ben biraz hasta oldum. Tavaf yaparken terledik. Sonra klima çarptı. Sonra da böyle biraz hastalandım. Bir mercimek çorbası içelim. Kendime geleyim. Çorba yokmuş. Biz sabah kahvaltısında çorba içmiyoruz diyorlar. Betül de diyor ki ama burası Türk restoranı. Diyor ki ama burası Suudi Arabistan. Salep var burada. Şimdi şey yapacağız. İçecek alacağız. Normalde Nur Dağı'na gidecektik bugün ama ben hastayım. Bugün Betül de biraz kendini hasta hissediyor. Çıkamayacağız. İnşallah bir dahaki seferi diyelim. Biz buraya devamlı gelmeyi düşünüyoruz inşallah nasip olursa. Bu videoda size umre nasıl yapılır onu göstermeye çalıştım. Şimdi tekrar umre yapmak istiyorsanız yani geldiniz ve tekrar umre yapacaksınız. Bunun için bir mikat bölgesine girip tekrar ihrama girmeniz gerekiyor. En yakın mikat bölgesi de Hazreti Ayşe Camii. Bilginiz olsun. Bu şekilde kusura bakmayın konuşamıyorum çünkü iyi değilim. Bu videoda böyle inşallah beğenmişsinizdir. Yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.